Arkadaşlar merhaba. Sizinle daha önce anlatımını yaptığım röle mühürleme ile ilgili işlemin uygulamasını yapacağız arkadaşlar. Normalde bir güç kaynağının çıkışına bir butonu bağladığımızda, şimdi 12 voltluk bir led, 12 voltluk bir trafo çıkışına şöyle bir buton bağladığımızda, butona bastığımızda led yanar, bıraktığımızda söner arkadaşlar. Yani bu tabi bastığımızda basılı kalmayan butonlar için. Bastığımızda basılı kalan buton tabii ki yanmaya devam eder ta ki bir daha basıp onu basılı halden çıkarana kadar. Şimdi röle mühürleme dediğimiz işlemi göstereceğiz arkadaşlar. Normalde böyle bir bastığımızda basılı kalmayan butonla yaptığımız işlemde bastığımızda yanar, bıraktığımızda söner. Ama röle mühürleme işlemi yaptığımızda, yani şu sol taraftaki çizimi, rölemizi şu şekilde bir bağlantı yaptığımızda, butona bastığımızda artık bıraksak bile yük çalışmaya devam ediyor. Lambamız yanmaya devam ediyor. Daha önceki videomuzda da şu şemayı, mühürleme işlemini sözlü olarak anlatırken anlatmıştık arkadaşlar. Birçok alarm sisteminin sensörünü alarm sisteminden bağımsız çalıştırmak için bu şekilde düzeneklerle bu işlemi halledebiliriz arkadaşlar. Şimdi şu işlemi, rölemizi şöyle, rölemizde de hafif bir çatlak var. 12 voltluk rölemizi bu düzeneye bağlayarak röle mühürleme işlemini uygulama olarak yapacağız sizinle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir lehimleme yaptım. Şu iki sarı kablo rölemizin bobin uçları. Bu iki siyah kabloda rölemiz enerjilendiğinde kısa devre olan kontaklara bağlı uçlar. Bu şekilde bağlantımızı yapacağız arkadaşlar. Ona göre çalışmasını beraber gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bağlantılarımızı yaptık, hazırladık. Hemen şöyle. Arkadaşlar şu daha önce çizimini yaptığımız, anlatımını yaptığımız bağlantının uygulamasını yaptık şu anda. Yalnız şu buraya 220 değil de bağladığımız 12 voltluk led'i bağladık. Böylece 220 ile değil de 12 voltla çalıştırma yaptık arkadaşlar. Şu an sistemimiz enerjili. Gördüğünüz gibi butona basmadığımızda herhangi bir yanış yok. Butonumuz bas çek buton, yani bastığında basılı kalmıyor. Biz bağlantımızı şu şekilde yaptığımız için butona bastığımızda şuradan geçen elektriklendirdiği için kontakları çekiyor, kısa devrede tutuyor arkadaşlar. Böylece biz butonu bıraksak bile buton sürekli basılı kalmış oluyor. Ve böylece şu kontak üzerinden yükümüzü
stop'a basana kadar çalışmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen butonumuza basıp uygulamasını bir görelim. Evet, butona bastık ve butonu bıraktığımız halde normalde şu an buton üzerindeki kısa devre kalktı. Fakat biz butona bastığımızda röle üzerindeki açık kontak, daha sonra biz butona bastığımızda rölenin bobini enerjilendiğinde açık kontak kapalı kontak olduğu için butonun uçlarını kısa devre etti arkadaşlar. Şu an butonumuz sürekli basılı gibi röle kontakları üzerinden. Böylece gelen voltaj yolunu röle kontağı üzerinden tamamlayıp röleyi sürekli enerjili halde tutuyor. Böylece biz de buradaki diğer kontak üzerinden istediğimiz gibi bağlantımızı yapıp yükümüzü çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Ben stop butonu koymadım. Onun yerine fişi çekiyorum. Aynı şey arkadaşlar. Herhangi bir bu şuraya bir stop butonu da koysanız, bastığınızda yolu ayıran buton da koysanız aynı işi yapacak. Tabii ki bir uygulama devre üzerinde çalışır şekilde bırakacağımız bir uygulamada buna ihtiyaç var. Biz şu an deneme yaptığımız için ikinci bir butona gerek görmedik. Fişi çekerek aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu işleme röle mühürleme diyoruz. Daha önceki anlatımımda da söylemiştim ama tekrar etme gereği duyuyorum. Bir arkadaşımızın sormasıyla bunu uygulamaya başladık. Arkadaşımız alarm sistemlerinde kullanılan bir darbe sensörünü alarm paneli olmadan nasıl kullanabilirim dedi. Darbe sensörünü de inceledik beraberce. Darbe aldığı anda kısa süreli bir açık devre yapıp tekrar kısa devre yapıyor üzerindeki kontağı arkadaşlar. Şuraya da not almışım. Darbe sensörü alarm ucu diye. Darbe sensörü alarm ucu darbeyi algıladığında üstündeki kısa devreyi kısa bir süre açık devre yapıp tekrar kısa devreye dönüyor. Biz onun için tekrar bir röle daha ilave ederek o açık devre olan açık devre olup kısa devre, normalde kısa devre olan ucu kısa bir süreliğine açık devreye düşüren darbe sensörünün uçlarını başka bir röle üzerinden kısa devreye düşürecek şekilde ayarlayıp buraya adapte ettik. Böylece röle mühürlemeyi onun üzerinde de uygulayarak sistemimizde darbe sensörünü alarm paneli olmadan kullanılabilir hale getirmiştik arkadaşlar. Yani bizim burada anlatımımız röle mühürleme arkadaşlar. Ama bunu çok çeşitli yerlerde kullanabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Yani birçok uygulamada bu röle mühürleme ile dediğim gibi çeşitli sensörleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Röle mühürleme uygulamamız da bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan son bir kez yapalım. Şu an enerjiyi verdim. Sistemimizde enerji var. Biz ancak butona basınca LED'e enerji gidiyor. Basıyoruz. LED'e enerji gitti. Bıraktığımız halde buton üzerindeki kısa devre kalktığı halde röle kontakları üzerinden devreyi tamamladığı için ışığımız yanmaya devam ediyor.
ta ki stop butonuna basana kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü röle mühürleme uygulamamız da bu kadar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.